Muğla, Türkiye'nin turizm gelirinde 3. büyük şehridir. Geçtiğimiz yıl sadece Bodrum'un turizm geliri 1,7 milyar doları aşmıştır. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada da turizmin sayılı başkentlerinden biri olan Bodrum, tarihi yapıları ile, doğa dokusu ile, uluslararası yat yarışları ile özel bir konuma sahiptir. Bodrum merkeze 18 kilometre uzaklıkta olan Yalıkavak, eşsiz manzarası ve yeni yapılan marinası ile günümüzde çok önemli bir turizm beldesine dönüşmüştür. ...15 milyon metrekarelik alana yerleştirilecek olan 13 adet rüzgar enerji santralinin Yalıkavak'ın hemen dibindeki Geriş köyüne yapılması planlanmaktadır. Yörenin tamamı 1. derece deprem bölgesidir. Korunması gereken yaban hayatının merkezinde olan Geriş köyü, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Yalıkavak'ın Geriş köyüne kurulacak olan rüzgar enerji santralinin turizmi ve ticari alanları baltalaması da kaçınılmazdır. Biz rüzgar enerjisine karşı değiliz. Ama bunun Geriş köyünde, Yalıkavak'ta, Bodrum'da yapılmasına karşıyız. Şu güzelim arkadaki çamlara bakın. Yarın buraya 60 metre kamyonlar gelecek. Ve bu kamyonlar bütün dağları delik deşik edecek. Peki biz vatandaş olarak, Gerişli olarak, Bodrumlu olarak turizmden geçiniyoruz. Peki biz bunlara karşı kim sahip çıkacak? Restlere karşı değiliz. Projeye karşı değiliz. Biz yerine karşıyız. Doğal sit alanına biz bir ağaç dikemezken birileri gelip 50'şer metre, 100 metre değirmen diyelim herkesin anlayacağı şekilde onların dikilmesine karşıyız. Bu dağlar benim annemin yaşadığı dağlar, benim atamın yaşadığı dağlar, dedemin yaşadığı dağlar. Yarına çocuklarımıza bırakmak istediğimiz dağlar. Neden bize sorulmuyor? Biz restlere karşı değiliz. Resin ne olduğunu biliyoruz. Yalnızca kurulmak istenen alana karşıyız. Burada ilkokul çocuklarından evde oturan kadınlara kadar çevre bilinci olan bir köylüyle karşı karşıyalar. Onlar buraya sahip çıkmıştır. Sadece onlar değil, bütün Bodrum ahalisi buraya gelir. Yavaş yavaş bu bilinçte yayılmaktadır. Yatırımcılar asla hukuku çiğneyeceklerini ve bu yatırımı gerçekleştireceklerini düşünmesinler. Hepimizi tek tek çiğneyip aşmaları gerekir. Geriş halkının yanındayız. Bravo. Bravo. Doğal sit alanları üzerinde restler kurulmaya çalışıyor. Hemen şu arkamızda kurulmaya çalışan restlere bakın. Hemen arkasında evler var, yaşam alanları var, ikametgahlar var. Yıllardan beri bu insanlar burada yaşıyor. Hem de sen kimseye sormadan, kimseye danışmadan, bir toplantı yapmadan ve buradaki yaşayan insanları insan yerine koymadan kendi başına bir eşkıya gibi gelip kazmayı vurmaya çalışıyorsun. Hayır. Halk ne diyor? Restlere karşı değiliz. Biz bu alanda kurulan restlere karşıyız. Bu projeye karşıyız. Bu proje insanların yaşam alanlarına tecavüz ediyor, müdahale ediyor. Bodrum bir tane, başka yok. Turizmin ve ticaretin dünyaya açılan penceresi Bodrum bir tane. Ama o bir tane Bodrum'u da bir yasayla beraber ferman hazırladılar, bir katliam fermanı. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sakın ha, sakın ha, halkın iradesine rağmen kazma vurmaya kalkmayın. Sakın ha, böyle bir yanlışlık yapmayın. Pılınızı pırtınızı alın. Restlerin kurulabileceği çok güzel alanlar var. Oralarda kurun. Biz de sizi alkışlayalım. Bu ülkenin milli ekonomisine katkı sunuyorsunuz diye. O nedenle Geriş halkı, Yalıkavak halkı, Bodrum halkı ve çevre dostları restleri bu alanda istemiyoruz.
Rüzgar türbinleri gürültülü çalışır. Mekanik hareketlerden oluşan sesler teknoloji sayesinde son yıllarda en aza indirilse de kanat çapı 80 metreyi bulan dev pervanenin dönmesiyle havada oluşan aerodinamik ses engellenememektedir. Rüzgar hızı arttığında buna bağlı olarak ses de artmakta, özellikle geceleri yakın çevresini olumsuz etkilemektedir. İnsanı rahatsız eden bu seslerin yanı sıra özellikle türbin kanatlarının uçlarında oluşan ve 5 kilometreye kadar ulaşabilen 20 MHz'in altındaki düşük frekanslı ses, insan sağlığına en tehlikeli olan etkendir. İnsan kulağının duymadığı bu düşük frekanslı sesin iç kulakta bulunan organ ve bazı hassas dokuları etkilediği, bu nedenle birçok hastalığa davetiye çıkardığı kanıtlanmıştır. Özellikle gün doğumu ve gün batımına yakın saatlerde çok büyüyen kanat gölgeleri flash etkisi yapar ve insanları önemli ölçüde etkiler. Rüzgar santrallerinin yakınında oturan insanlarda uyku bozukluğu, baş ağrısı, kulak çınlaması, kulakta basınç, sersemlik hissi, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme, kalp çarpıntısı, asabiyet, konsantrasyon ve hafıza problemleri, hareket duyarlılığıyla ilişkili panik nöbetleri, uyanıkken veya uykuluyken ortaya çıkan titreme vakaları görülmüştür. Rüzgar türbinlerinden kaynaklı bu hastalıkların ortak adına da Wind Turbine Syndrome, rüzgar türbini sendromu adı verilmektedir. Dünyada çok sayıda bilim adamı tarafından kabul edilen bu hastalığı önleme ve diğer birçok çevresel zararı en aza indirmenin bir tek yolu vardır. Bu yolda restlerin yaşam alanlarından uzakta kurulmalarıdır. Herkes tarafından tek düze bir anlayışla rüzgar enerjisi temiz enerjidir ve insan sağlığına zararı yoktur diyerek kestirip atmak doğru bir yaklaşım değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu konuda ciddi çalışmalar ortaya koymakta, binlerce vatandaş restlerin insanlardan uzak yerlere kurulması konusunda toplu eylemler yapmaktadır. There's a new chapter in the debate over wind farms today. You may know over the past decade, the horizon in many areas of rural Oklahoma has changed. Wind turbine farms are a common sight. This is a fossil fuel-free energy source, and it's celebrated by many, but certainly not everyone. Today, a class action lawsuit was filed to stop the installation of wind turbines close to homes in Canadian and Kingfisher counties. Joining me is Brent Robinson, a homeowner in this area and president of the Oklahoma Wind Action Association. And first of all, we have to say that we approached Apex, which is the company building these wind farms, to join us today. They were unable to, so we're going to attempt to be fair about this, but you should know that going into advance. First of all, what is your problem with wind farms? Well, right now in the state of Oklahoma, the rules and regulations are very vague. And what we're finding out is that the wind turbine companies, especially in our area, are pretty much putting these wind turbines up where they want to. And they are getting really close to residents' homes with families in there. And our problem is that we believe that they need to be pushed back. And you believe that those wind turbines cause health problems? Yes, we do. Tell me. Well, there are studies out there, and there are more and more coming out. And what we're finding out is that those wind turbines, they put out what they call infrasound. It's a low-frequency noise, and instead of hearing it, you feel it. And it permeates homes, the walls of homes, and what it's causing are sleep deprivations, vertigo, kids having problems concentrating in school, heart problems, nauseating feeling, and a bunch of other symptoms. Now, you've been arguing this long enough. If an Apex rep was here, what would he or she say? He would say, well, according to our studies, there are no significant, there's no significant studies that show that they do cause health issues. They will say that, according to our studies, that they don't. Now, Apex Energy has been trying to get these farms in a number of locations. You may remember that they requested one within the city limits of Piedmont. That was voted down. On their website,
They say they have signed cooperation agreements with both the city of Piedmont and the town of Okarche. And over 100 local landowners have signed leases to participate. So do some of your neighbors welcome these wind farms? Yes, they do. Why? Well, they sign leases, and when they sign a lease, they are either signing to have turbines. You really don't know. It's either a turbine or it's an easement, and you don't know if you're going to get a turbine or power lines or just the easement to get to and from each turbine. And they sign for money. How much money? What are we talking about? That I really don't know. I mean, I've heard numbers from $2,000 to $4,000 per turbine each year. For as long as those turbines are in 20 existence? years. 20 years. 20 years. Okay. Yes, the life expectancy of the turbines are about 20 years. So what is your position now? What are you trying to do? Well, we have exhausted every avenue that we can possibly think of. We have approached the municipalities of the towns, the state and local officials, government officials, and that our last step is filing this complaint. And we're hoping, and all we're asking for is just to have the turbines pushed away from people's homes. It's a very populated area. It's one of the fastest growing areas in the state of Oklahoma. And they are just getting a little too close. And you have some 10 miles from your home, and you said you can still look out the window and see lights flashing. Is that right? Yes. So they have to be a long distance away from homes. Absolutely. I mean, I can look out my back window, and at night, with the lights going off and on, they look like they're just right over the hill. And you know, there are noise issues. There's the shadow, the strobe effects that they can produce when they are behind or in front of the sun. Mm-hmm. But yeah, they're very deceiving, and they're 500 feet tall or up to. Well, the controversy is far from over for both sides. I understand that. Absolutely. Thank you for joining us. All right, thank you. Anayasanın 17'ye 1. maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Anayasanın 56'ya 2. maddesine göre de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Santral inşası, enerji nakil hatları ve dev parçaların tırlarla nakliyesi için açılacak geniş yollar yeni bir doğa katliamına neden olacaktır. Doğanın dengesi bozulacak, ağaç kesimi yaban hayatını olumsuz yönde etkileyecek, yalıkavak çoraklaşacak, proje sahası içinde bulunan tarım arazileri ve zeytinlikler yok olacaktır. Rüzgar santrallerindeki büyük pervanelerin yaratacağı girdaplar yaygın kuş ölümlerine neden olacaktır. Unutmayalım ki sadece Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Harbor rüzgar tarlası yakınlarında içlerinde nadir kuş türlerinin de bulunduğu yaklaşık 10.000 hayvan ölü bulunmuştur. Rüzgar enerji santrallerine değil, yapıldığı yere karşıyız.
Türkiye'nin birçok yerinde rüzgar santralleri elverişli, ulusal elektrik ağına yakın yerlere yapılabilir. Bunun için yerleşim yerlerinden ve yaşam bölgelerinden uzakta pek çok yer tespit edilebilir. Yüz ölçümü bizden çok daha az ülkelerde bile yerleşim merkezlerine uzaklık kriterine uyulmaktayken, sırf kurulum ve iletim kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle RES'lerin insan yerleşimlerinin tepesine kondurulması kabul edilemez. Danimarka kırsalında yerleşim yerlerine yakın yapılan rüzgar santrali tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi. Across the Danish countryside, windmills stretch high above the tree line, gracefully harnessing Denmark's most abundant natural resource. But when the Gulf Stream winds start to rage, these gentle giants can be pushed to the breaking point. Early in the morning, local residents notice a rogue windmill spinning out of control. Officials rush to cordon off the area. No one is sure exactly what will happen. Jamen, vi har været rundt og orienteret de nærmeste naboer. Sikkerhedsafstanden fra vi får oplyst af Vestas er mellem 400 og 500 meter. Then suddenly, without warning, a second look shows the centrifugal force shattering one of the blades. The rotor is then thrown out of balance and explodes into pieces. Jagged metal and fiberglass rain across the countryside, covering an area of over a half mile. Residents are grateful that no one is hurt. Sådan gulvet det gav på. Og da han så kiggede ud af vinduet, så kunne han så se dele fra vindmøllen kom flyvende hen over taget. Investigators determined that a faulty braking system allowed the gusting winds to spin the turbine more than 5 times faster than it could safely operate. The collapse is a reminder that even a man-made machine can be pushed beyond its limits by Mother Nature. İnsan, doğa ve hayvanlar öldükten sonra enerji üretimi ne işe yarar?